Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir kuzu konsepti yapacağız. Konseptin adı, yani konseptin ya da projenin adı kuzu T-bone. Bakın, gösteriyorum. Ortadaki kemik, alttaki omurga. Küşlemesi antrikotu. Yani kontrofilesi. Bu T-bone olayı kuzunun ya da işte danadaki de öyledir. Son kısmı. Antrikotu geçip kontrofileye geçtiği kısımdır. Bunu tabi dediğim gibi aparatlar yardımıyla yapıyoruz. Fazla yağını almakta yarar var. Bunu sadece size göstermek için şu kısmı size göstermek için bıraktım. Bunları daha önce aldığım malzemeyle denedim. Başarabildim mi, deney olabiliyor mu diye deneyip öyle karşınıza çıktım. Öyle boş boğaz, işkembeden atma olaylarla gelmiyorum. Yani sonuçta burada bir emek veriyoruz. Siz de zamanınızı harcayıp seyrediyorsunuz. Yani biraz faydalı olursa hem dua edersiniz hem de siz de evinizde denersiniz. Evet. Şimdi bu T-bone olayı kuzuda da aynı. Şunları kaldıralım, gördünüz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Şuradan kendinize bir rota belirleyeceksiniz. Böyle şöyle bir açalım. Şuradan fazla yağını iç kısımdakini alalım. Şöyle büyük bir bıçak. Şuradan indir. Bu kısımda bir işimiz yok. Hop, bunu kenara. Ve bu kısmında fazla yağını gene atabiliriz. Şöyle gene büyük bıçak yardımıyla. Böyle. Görüyorsunuz. Ekmek dilimler gibi çıkıyor. Hop. Bunları böyle güzelce keserseniz farklı işlerde, farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Bakalım yeter mi? Bakacağız yeter mi, yetmez mi? Şimdi arkadaşlar, T-bone'u çıkartmak için evvela bir et testeresi, yani motor olarak bir motor testeresi yahut da normal et kemik testeresi, yani elle kullanılan kemik testeresine ihtiyacınız var. Omurgayı ortasından indirmeniz lazım. Satırla da yapabilirsiniz ama tabi bunu dediğim gibi bilmeyen insanlar çok zor yapar. Satırla ben sonuçta evinizde yapmayı gösteriyorum. Kasapta yapmayı göstermiyorum. Kasaplar zaten bunu çok rahat yapabiliyor. Bunu evinizde siz yapın diye gösteriyorum. O yüzden testere edinirseniz sizin menfaatinize. Bakın arkadaşlar, her boğumunda bir ek yeri var. Şu anda burada 1, 2, 3, 4 tane T-bone çıkıyor. Çıkartalım. Bıçağınızı, büyük bir bıçak olursa daha iyi olur. Şöyle sokuyorsunuz. Evet, şöyle bir ayıralım. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle ek yerinden giriyorsunuz. Şu ek yerinden giriyorsunuz. Çekip aşağıya ve buradan bir daha. Evet. Şöyle girdiniz mi abicim? Şu dili diyorum, bakın gördünüz mü? Şu dil kemiği. Küçük bir bağlantı yeri var. Oradan bölün. Evet. T-bone olayı böyle. Bu kadar basit. Diğerleri de burada. Bunu kuzudan nasıl çıkarttığımı merak eden arkadaşlar muhakkak olacaktır. Eğer nasıl çıkartıldığını görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda nasıl çıkartıldığını görmek istiyoruz, bize de göster diye yorum atarsanız, yani istek üzerine yapacağım çünkü bu yorucu bir işlem ve her zaman da yapılamıyor. Ona göre bir çalışma yapacağım. Buyurun bakın, kalınlıkları da böyle, kemikleri de böyle. Evet. Pişim aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. T-bone'ları pişireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, çoktandır size bahsettiğim T-bone olayını, yani şu kemiği ve bu eti
şu anda burada yapıyoruz. Evet. Kemiğin üstüne oturduğunu gayet de güzel, net görebiliyorsunuz. T-bone'daki olay ortadaki şu kemik, yani şuradaki kemik var. Kenardaki küşleme kısmı bu kuzudaki, buradaki de kontrafile kısmı. Danada da T-bone, kuzuda da T-bone. Şimdi biz bir T-bone çıkartacağız diye koca sığırı kesecek halimiz yok. Kuzu T-bone'larımız böyle. Bunu size ufak da olsa, az da olsa bir çıkartılmasını gösterdim. Fakat başında da dediğim gibi, eğer bunu tam manasıyla çıkartmasını görmek istiyorsanız lütfen alta yorum olarak yazın. Çünkü aynı şeyleri 2-3 kere yapmak istemiyorum. Sürekli farklı eleştiriler olabilir. Aynı şeyleri sürekli getirmek istemiyorum. Bu yüzden size söylüyorum ve soruyorum. İzniniz varsa yaparım. Yoksa hiç karışmam, hiç bulaşmam. Evet. Kemik kısmı öncelikle bir pişsin. Bakın görüyorsunuz. Kemiği görün. Nasıl hemen yarılıyor, nasıl dağılıyor. Şimdi diğer tarafları yaparsak bu çekilecek. Önce bir kemiği ısıtalım. Şu alttan ağrı bir ısınsın. Bir görsün kendini. Hatta bunları da buraya getirelim. Bakın şöyle. 4 silahşörler. Atos, Portos, D'Artagnan bilmem ne böyle gitsin. 4'ünü de görün. Evet. Şimdi bu kemik olduğu için değiştirmekte sıkıntı yok. Biraz beklesinler böyle. Ondan sonra bir burayı, sonra 4 köşesini de, yani sağ sol ön arka hepsini teker teker pişireceğiz. Çünkü etler görüyorsunuz bayağı bir kalın. Şöyle göstereyim. 2 boğum kalınlıkta. Yani bu bayağı kalın bir et parçası oluyor. Bu yüzden de pişmesi biraz geç olabilir. Ama yumuşak bir et. Bakacağız. Evet, pişim aşamaları sırayla gene göstereceğim. Çevirirken, değiştirirken. Evet, şimdi bir çevirme işlemi yapalım bunları. Çünkü kemiklerin altı gayet güzel. Cızbız oldu. Hemen bu şekilde çevirelim. Kemikler size baksın. Görebiliyorsunuz. Kemiğin ne derece piştiğinin hiçbir önemi yok. Bu sonuçta bir ısıtma işlemi ve kemiğe değen eti de içten içe pişirme olayıydı. Şimdi birazcık tuz dökebiliriz. Fazla dökmeyeceğiz. Evet. Bu kadar basit. Diğer aşamalarda görüşürüz. Evet abiler. Şimdi T-bone'larımıza, daha doğrusu kuzu T-bone'larımıza bakıyoruz. Şurada ben bir tanesini açtım. Baktım pişmiş mi diye. Pişmemiş. Bu tabi dediğim gibi kalın bir et parçası ve kolayca pişmesini beklemiyoruz. Ama pişmeye en yakın olan parçaları alalım. Birazcık da diğer büyük olanlar pişmeye devam etsin. Evet, şu mesela bu çok büyük bir parça, biraz daha pişmeye devam edecek. Ve bu da öyle keza. Diğerleri şimdi test sürüşüne geçeceğim. Şuradan incelerinden alalım 2 tanesini ve bakalım. Maşa şurada dursun. Bakıyoruz. Kemiğin esprisi bu. Başka bir şey yok. Buna da aynı muamele yapalım. Hatta bıçak size doğru gelsin böyle. Evet. Şimdi bu medium pişmiş. Yani istersen bunu pişirebilirim. Ya da böyle de bırakabilirim. Hiç sıkıntı değil. Ama gayet nefis olduğunu görebiliyorum. Hatta bir deneyeyim. Yani bakın bu da normal. Süper. Harika tül, şahane oldu. Bunları tekrardan atmayacağım.
Yani o kadar şey değil, çiğ değil. Yenilebilir kıvamda. Hatta yiyeyim. Süper ötesi. Diğerlerini de alayım. Evet abilerim, ablalarım. Bunun sıfırdan çıkartılışını da yapacağım inşallah yakın zamanda. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay.